Horabox TV'den herkese merhaba. Yine değerli dostum Serdoğal'la beraber kamera karşısına geçtik. Bugün gerçekten çok özel bir konumuz, hatta konuğumuz var. Bir süre önce Serdar'la beraber bir sonraki alışverişin hangi saat olması konusunda konuşuyorduk ve beraber uzun münazaralar sonrasında bir karara varmıştık. Saati sipariş ettik. Geçenlerde de saatin teslim edilmeye hazır olduğu bilgisi geldi. Koşa koşa çocuklar gibi sevinerek gittik, aldık. Saat bir Grand Seiko. Horabox TV ekranlarında uzun zamandır konuk etmek için ciddi baskı aldığımız bir modeli bilfiil satın alarak kameraların karşısına geçirmiş olduk bu arada. Ama otoriteleri de yanılttık bir şekilde. Kesinlikle. Yani benden beklemiyordunuz herhalde değil mi Grand Seiko bayağı ters köşe yani. bir hareket oldu. Bu sayede hem Serdar'ın yeni Grand Seiko'sunu alma motivasyonunu hem de bu Grand Seiko'nun özelliklerini tek videoda inceleme ve konuşma şansı yakalamış oluyoruz. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk. Şimdi bu Grand Seiko diyorsun da bakalım referansını söyleyebilecek misin? Tek seferde. Evet. SLGH005G namı diğer White Birch. Gerçekten çok güzel bir saat. Biz zaten fuarda gördüğümüzde kadrana bayılmıştık tek kelimeyle ve Grand Seiko'yu yarın bir gün alacaksak da bence bu saat olmalı diye konuşmuştuk. Dolayısıyla o mevzuyu da neticelendirmiş olduk. Serdar, senin bu saati almandaki motivasyonunu bir dinleyelim öncelikle. Çünkü herkes eminim merak ediyordur. Ya motivasyon orada yani o kadar çok Grand Seiko dediler ki en sonunda yani dedim bir tane alalım bakalım. Tabii işin şakası bir yana yani saat koleksiyoneri olarak uzun süredir saatleri biriktiren biri olarak şu anda en önemli şey motivasyon. Yani bir saati almak için ihtiyacımız olan neredeyse en önemli detay motivasyon. Grand Seiko da birçok özelliğiyle beni uzun süredir zaten etkileyen bir markaydı. Bu kadranı gördükten sonra artık bunu almadan yapamayacaktım. Almaya da çalıştım ama uzun bir süredir de bekliyoruz bu arada. Yani bulunan bir saat de değil. Nihayet birkaç gün önce saatimi aldım ve çok mutlu bir şekilde takmaya başladım. Motivasyon tabii yani motivasyon zaten şu anda neredeyse aldığımız her saatin arkasında bir hikaye arıyoruz. Grand Seiko'nun da Kintaro Hattori. Onun tabii İsviçre saatçiliğiyle başa çıkacak bir model yaratma isteği çok önemli bir şeydi. Bu arkasındaki hikaye beni çok etkiledi. Bir de tabii yani kusursuzluğa doğru bir gidişleri var. Bu sadece işte kadrandı, kalibreydi, oydu buydu değil yani. Bir bütün olarak. Bütün olarak yani saate dikkatli baktığında özellikle kollar ve indisler inanılmaz bir işçilik. Bunun ötesinde tabii hep bize Horabox'ta da soru cevap kısmında da gelen işte geleneksellik mi, yenilik mi, işte teknoloji mi falan derken bu hepsini barındırıyor. Kesinlikle. Evolution 9 serisi ki markayı geleceğe taşıması beklenen bir seri. Onun için yaratılmış bir seri. Orada da gelenekselliği tutarak yeni teknolojileri kullanıyorlar. Gayet iyi kullanıyorlar ve bir de tabii saatin hani mütevazi görüntüsü. Aslında içinde çok ciddi detaylar barındırıyor. Ama dışarıdan bakıldığında da mütevazi bir görüntüsü var. Ya şimdi tabii Grand Seiko felsefesini anlamak için biraz araştırmak lazım. Biraz Japon geleneksel kültürüne de aslında aşina olmak, bir kulak dolgunluğu gerekiyor. Şöyle ki Grand Seiko'ya baktığınız zaman gerçekten her şeyin mükemmel olması için ciddi bir çaba sarf edildiğini görüyorsunuz. Yani mikroskopla kolları ve indeksleri inceleyen videolar gördüm. Gerçekten en ufak bir kusur bulamıyorsunuz. Yani o sonuç itibariyle biz hani fabrika gezip kolların, ibrelerin nasıl yapıldığını bilen insanlar olarak onlara baktığımızda yani bıçak bunun neresine vurdu, lazer bunu nereden kesti anlamanız mümkün değil. Gerçekten çok güzel bir işçilik söz konusu. Ve bunu son derece sade, aynı zamanda da Japon kültürünün bir parçası olarak rakiplerini ezmeden yapan bir firma. Yani gayet güzel. Biz bunları yapabiliyoruz. Yaptığımız için de çok memnunuz ve bizi seven insanlarla bunları paylaşmak istiyoruz diye reklam yapıyorlar. Ben gerçekten hem kültür olarak hem de efor olarak Grand Seiko'yu özellikle bu alışverişten sonra çok takdir ettim. Şimdi tabii Burak gibi bir arkadaşınız varsa, yakınsanız saat alımlarında sizi böyle çok yukarılara da taşıyabilir. Söylediği şeylerle sizi çok kötü hale de getirebilir. Tabii Burak'ın bu sözleri benim hoşuma da gidiyor. Bu alımı da benim için daha içime siner hale getirdi diyorum. Evet, bu arada şöyle bir şey var. Grand Seiko modelleri sadece ülkemizde değil, genel itibariyle dünya çapında çok rahatlıkla her yerde bulabileceğiniz, deneyebileceğiniz modeller değil. Bizim burada en büyük avantajımız sürekli fuarlara gittiğimiz için fuar ortamında hemen hemen bütün modelleri görebiliyoruz ve bu konuda oldukça şanslıyız. Bu kadar Grand Seiko'yu aynı anda görüp de bunların hepsini denemek ve haklarında fikir sahibi olup bir tanesi seçmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu ayrıcalık bende olduğu gibi tabii ki Serdar'da da vardı ama o seçimini White Birch'ten yana kullandı. Özellikle Grand Seiko'da bu kadar alternatife ulaşma şansına da sahipken White Birch'ü niye tercih ettin? Onu da bir dinleyelim senden. Ya White Birch ne? Huş ağacı mı? Yani huş Türkçesi ağacı, evet huş ağacı. Yani şimdi diyorum ya hep bir hikaye
katıyorlar olaya. Huş ağacı bu Grand Seiko'nun atölyesinin bulunduğu bölgedeki ormanın işte önemli ağaçlarının ismi ve adamlar oradaki bu görüntüyü kadrana taşımaya çalışmışlar ki gerçekten yakından görmek lazım. Yakından görmediğiniz zaman özellikle kadrandaki o güzelliği, verilen o efekti anlamak çok mümkün değil. Fotoğraflarla falan gerçekten olmuyor. Yetmiyor. Bir kere tabii en önemli nokta buydu. Yani bununla ilgili çok şey okudum, çok kişiye danıştım. Bu kadranın bir yapım videosu var. Akıllara zarar. Yani çok uğraşmışlar. Fabrikanın içinden videolar, atölyenin içinden videolar seyrettim. Başka bir boyuttalar doğrusunu söylemek gerekirse. İsviçre saatçiliği, Japon saatçiliği falan diye ayırmıyorum. Yani orada bir Grand Seiko diye bir marka var. Onun özelinde konuşuyorum. Şimdi özellikle yine izleyicilerimizin merak ettiğini düşündüğüm bir soruyu sorayım. Kendi yakın çevrende ve bizim Horavax Inside grubumuzdaki dostlarımız arasında bir Grand Seiko alışverişi nasıl karşılandı? Bunu da dinleyelim senden. Birincisi tabii önce bir şaşkınlık oldu. Grand Seiko çok bizim hani toplantılarımızda falan konuştuğumuz bir şey değil. Böyle güncel hani devam eden bir sohbet değil Grand Seiko. Biz geçen gün 6-7 kişilik bir toplantı yaptık yine. Yani saati geri alamadım. Herkes iyiymiş, bundan bulabilir miyiz falan deyince orada zaten olay kopuyor. İşte bulamazsınız, kolay değil falan. İşin hani asıl keyifli tarafı benim için orada başladı. Burada bir kusur aramaya başladılar. Ben ama bunun böyle olacağını bildiğim için yemeğe de loop'la gittim. Dedim buyurun hani alın bakın. Bulursanız İstediğiniz tarafa bakın. Tabii daha detaya girdiğinde saate olan hayranlığın aynı seviyede artmaya devam ediyor. Yani genel anlamda ilk başta eleştirmek istediler, kusur aradılar. Bulamayınca da tebrik etmek durumunda kaldılar. İstediklerinde de bulamayacaklarını söyledim ve ben de kendi egomu hafiften tatmin etmiş oldum. Mevzuyu kapattım. Mevzuyu kapattım, aynen öyle. Peki kusur bulamama konusuna evet katılıyorum. Fakat sonuç itibariyle biz uzun zamandır bu saat hobisiyle uğraştığımız için biraz daha ortalama kullanıcıdan farklı bakıyoruz. Dolayısıyla mevzu bir Grand Seiko bile olsa ben yine bu soruyu çekinmeden soruyorum. Bu saatte hiç mi kusur yok ya da hiç mi değiştirmek istediğin yer yok gerçekten? Kusur diyemem ama değiştirmek istediğim şeyler kesinlikle var. Bir kere yani bilezik çok konforlu, tamam, ama ben hani o aşağıya doğru incelen taper şeklinde olmasını tercih ederdim. Takılmıştım ben. Tabii yani tercih ederdim. Yani bu kötü durmuyor, kötü diyemem, kusur diyemem. Adamların tercihi bunu böyle yapmak. Fakat eğer bende bir yani değnek olsa dokunsam o tapering şekline getiririm. Onun dışında 36.000 bit salınımdan bahsediyoruz. Açıklanan değer +5, -3. Evet. Kötü mü? Değil. Değil. Ama sanki o da böyle bana biraz fazla geldi. Yani 36.000 bit deyince sanki biraz daha iyi bir sonuç elde edermişim gibi. Gerçi bu tarz rakamlar çok bir şey de ifade etmiyor açıkçası. Bu arada senin saatin 3 ve 5'lik toleransın daha ortalarında bir yerde de olabilir. Ben ölçüşe kadar kullanmadım İlk ölçümlerimde biraz daha farklı bir sonuçla karşılaştım. Yani burada verilen sonuç değil ama bu diyorum ya, burada verilen belli standartlar sonucunda çıkartılmış detaylar. Bir ortalama aynı yani. Senin kullanım alışkanlıklarına göre farklı bir şey olabilir. Bu arada çok enteresan bir şey de öğrendim. Geçenlerde bir önemli bir markanın fabrikasını ziyaret ettik. Direkt böyle içindeydik. Saat ustalarıyla konuştum. Adamlar değişik bir şeyden bahsetti. Bu her kalibre için geçerli mi bilemiyorum ama yani senin hayat şekline göre, hayat standartlarına, yaşayış tarzına göre saate ayar yapabiliyorlarmış. Böyle bir detaydan bahsettiler. Bunu daha araştıracağım. Nasıl yapıyorlar, ne oluyor, neye göre yapılıyor bilemiyorum. Yani. Klasik kalibreler için evet. Yani bunlar bir zamanlar yapılırdı. Gerçi artık son teknolojilerle birlikte hani kronometrik standartlar ve izokronizmdeki normlar çok değiştiği için bu tür kullanıcı hataları ya da karakteristik özellikleri tolere edilerek ayarlanıyor saatler. Ama imkansız bir şey değil, evet. Evet. Katılıyorum yani. Son o zaman hani ben sana sorayım, senin genel anlamda değiştireceğin bir şey olur muydu? Ya da sen Grand Seiko'dan bir model alsaydın seçimin bu mu olurdu? Hani senin fikirlerin ne? Bu olurdu kesinlikle, onu söyleyeyim. Benim bununla ilgili tabii o Klips'teki taper kısmı evet. Yani N-Link'te başlayıp Klips'te birazcık daha dar, belki 1 ya da 2 milimetre daha dar inmiş olsaydı daha çok hoşuma giderdi. Ama o zaman Klips yani kasa ve bilezik bu kadar dengeli olur muydu? Bilemiyorum. Belki oradan feragat etmek zorunda kalabilirdik. Olmazdı. Niye dersen aslında bileziğin kalınlığı da normal bizim daha önce başka kullandığım saatlere göre biraz daha kalın. Yani bu kalınlıktaki bir şeyi taper yaptığın zaman belki sorun çıkabilirdi. Aynen. Onu da düşünmeli değilim. Fikrim var. Öyle bir şey olabilir. Bir de sen aynı şeyi düşünecek misin bilmiyorum. Safir kristal biraz bezelden yukarıda duruyor. Evet.
Yani daha böyle flash dediğimiz, daha böyle bezel yüzeyine yakın olmasını isterdim. Sanki böyle bir yere çarptığımızda kenarda o küçük çip ya da dent dediğimiz şeyler var ya, onlardan olabilir mi diye aklımdan geçmeye değil. Ağlarım, öyle bir şey olursa beni kimse durduramaz. Yani biraz daha kısa olabilirdi ama onun dışında yani dediğim gibi bırakın loop'u, mikroskopla da baksanız kusur bulamıyorsunuz yani. Ne diyorsun? Parlak mat geçişlerine ne diyorsun? Çok güzel olmuş. Chamfer'lar mükemmel olmuş. Gayet kalın ve düzgün bir şekilde geçiyor. Zaratsu bu arada sadece parlak değil, aynı zamanda mat finishajı da içeren bir teknik. Uzun yıllardır Japon kültüründe var zaten, el sanatlarında. Onun farkını anlayabilmeniz için gerçekten güzel bir İsviçre saatli yan yana koyup mat ve parlak yerlere bakmanızı tavsiye ederim. Peki o zaman tebrik ediyoruz. Güle güle kullan diyoruz Serdar. Bence de güzel bir seçim oldu. İçimize de sindi. Bu sayede Grand Seiko'yu da çok önemli bir model, hatta 2021'in en iyi çıkışlarından biri olarak kabul edilen White Birch modeliyle konuk etmiş olduk. Okurlarımızın, takipçilerimizin taleplerini de bir nebze olsun yerine getirebilmişizdir diye düşünüyorum. Bunun dışında yeni videolarımız devam edecek. Videolarla alakalı sorularınız için bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir. İsterseniz kişisel e-mail adreslerimize e-mail gönderebilir ya da videolarımızın altına yorum bırakabilirsiniz. Hepsini dikkate almaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz ve bir sonraki videoda da yer vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, yani Grand Seiko ailesine katıldığım için çok mutluyum. Yorumları ben de bekliyorum. Neler düşünüyorsunuz bu benim seçtiğim modelle ilgili? Hatta farklı fikirleriniz varsa, ben onu almazdım, bunu alırdım derseniz evet, onu da açığız. Onu da yine Horovax TV ekranlarına getirmeye çalışırız. Ama ben çok mutluyum. Özellikle yani bunu almakla beraber bir de Horovax TV'de Grand Seiko'yu artık işlemeye başladık. O da benim için önemli bir gelişme oldu. Burak'ın dediği gibi devam edeceğiz Grand Seiko yayınlarımıza. Şimdilik herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.